Kişi çeşitli bilgilere maruz kalır ve ilk aldığı bilgi temelde aslında ham bilgidir. Ve size bir ham bilgi geldiği zaman o ham bilgiyi şöyle düşünün, size getirilen bir ham kil gibi düşünün. Tamam mı? Yani o ham kil geldiği zaman siz o ham kili beyninizin tablasında döndürüp işlemeniz gerekiyor aslında. Ama insan evladı o ham kili alıp beyninin tablasında, beyninin içerisinde yani bir tablaya koyduğunuzu düşünün ham kili. Orada böyle dönüyor. Siz de bir sanatçısınız ve o kile şekil verip o herhangi bir işte bir vazo, bir şekil, bir şeylere bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorsunuz onu. Yani ona anlam kazandırmaya çalışıyorsunuz. Her bilgi aynı şekilde ilk geldiği zaman hamdır ve beyniniz de onu işledikçe o ham bilgiye bir anlam kazandırırsınız. Anlam kazandıkça fikriniz oluşur. Yani bilgi sizde bir anlam kazanmadıysa ezberlersiniz. Ve ezber bilgi ne yazık ki ama ne yazık ki gerçek bilgi değildir. O organik olmayan, size ait olmayan suni bilgidir. Ezber bilgi. Size ait olması için işlenmesi gerekiyor. Zaten gelişim çıkması dediğimiz şey de bu işlenme noktasında başlıyor zaten. Yani nasıl oluyor bu? Kişi o ham bilgiyi alıyor. Yine kil örneğinden yola gidelim çıkalım daha iyi oluyor. Kili attın tablanın üzerine. Tablanın üzerine attın. Orada başladın sen tablayı döndürmeye. Yani bilgiyi bir beyninde döndürüyorsun. Yani nedir ne değildir vesaire vesaire. Yani döndüren bile yok bugün için baktığın zaman. Döndürme bile yok. Ben size söyleyeyim. Alıyor bilgiyi ezber hop hazırlayıp yutuyor. Yani böyle hani bir kaşık besini aldığını olduğu gibi çiğnemeden yuttuğunu düşün. Aynen mevzu aslında o da tablada döndüren falan çok azdır yani. Çok fazla yok zaten. Ezber bilgi şu an. Velhasıl hani döndüren cinsinden olduğunu düşünelim vatandaşımızın, insanımızın tamam mı? Attı tablaya bilgi, döndürüyor. Şimdi döndürdüğü zaman tabii ham bilgi olduğu için, ham kil olduğu için kişi kişilik gelişimi anlamında, bilgiyi evirmek anlamında, bilgiyi zihninde dönüştürmek anlamında, bilgi üzerinde fikir teatisinde bulunmak anlamında, bilgiyi denklemleriyle açığa çıkartarak o denklemleri karşılaştırmalı bir şekilde ayrıca değerlendirmek anlamında bir şeyler yapmak için bir çaba da sarf etmediği için bu noktada tecrübesizdir. Uzun uzun bunun için anlattım. Bu noktada tecrübesizdir. Yani ham bilgiyi atar, ham kili atar, döndürmeye başlar ve şekil verememeye başlar haliyle çünkü tecrübe sahibi. Öyle yapar, böyle yapar, bilgiyi döndürür, o kili döndürür, şekil veremez ve en sonunda şöyle yapmaya başlar. Der ki, ya kardeşim bu ne ya? Ya ben bu bilgiye şekil veremiyorum. Çaresizliğe düşer. İlk çaresizliği hissettiğinde hatta çaresizlik bile hissetmez. Yani o esnada bilgi gelir, tamam. Bir hard diske ufak bakar, ben bilmiyorum der çıkar işin içinden. Daha sonra bu çıkmaza girdiği noktada ne yapar? Ya o bilgiyi daha önce analiz etmiş, onun sentezini yapmış, onun o çaresizliği yaşamış ve işte o bilgi üzerine işte çeşitli şekillerde ne diyelim işte antitezler geliştirmiş. Bir vatandaşın yazdığı bir kitap budur. Ya der kardeşim şimdi ben işin içinden çıkamadım. Çıkmışını bulayım. Tamam mı? Ve bunu çok kolay bir şekilde yapar. Çok kolaycı bir şekilde yapar. Hiç emek vermeden yapar. Yani o kile hiç şekil vermeye çalışmaz aslında. Yani şöyle bir elini dokunur azıcık bakar eder. Yok kardeşim yani bilmiyorum. Yani bununla uğraşılmaz. Ben en iyisi bileni bulayım. Bak kardeşim bileni bul. Burada bir sıkıntı yok. Hepimiz bileni bulup bir şekilde bilgi almaya çalışırız. Doğrudur. Tamam güzel. Tamam. Ama her zaman söylüyoruz. İlk bakman gereken yer kendi zihnin. Yani ilk önce o kilo bir kendin bir şekil vermeye çalış bakalım. Şimdi burada gelişim çıkmaz dediğimiz noktada şöyle bir sorun açığa çıkıyor. Sen kile şekil vermezsen eğer o kile dış tesir yoluyla yani bir kitabi yöntemlerle veyahut da o kile şekil vermiş bir sanatçı veyahut da işte senin işleyemediğin o bilgiyi daha önce işlemiş herhangi bir kişiden dış tesirden bilgiyi aldın. O sana dedi ki bak kardeşim şimdi bu ham bilgi sen bu ham kiyi işte şöyle işleyeceksin, elini böyle tutacaksın, şu şekilde şekil vereceksin bilmem ne dedi sen şekli oluşturdun. Hani diyorlar ya ben kitaptan bilgiyi alıyorum, feyzi alıyorum ama kendimde o alınan bilgiyi çeşitli şekillere sokuyorum. Şimdi dikkat edin aslında bir şekilde sokmuyorsunuz işte bakın örnekte olduğu gibi.
Size o şekli başkası verdiriyor. Çünkü sen kendinde gözlemlemedin, nasıl yapacağını çözümlemeye çalışmadın, hiç şekil vermeye de çalışmadın. Bilgiye nasıl şekil vereceğini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Çünkü sürekli olarak dışarıdan kopya bilgilerle şekil vermeye çalışacaksın. Dolayısıyla bu sanat eseri demek ki tamamıyla sana ait değil. Hatta bakıldığı zaman o şekli sana verdiren başkası olduğu için ve sen daha önce yapamadığın ve sana yapamadığın şeyi yaptıran başkası olduğu için eser ona ait. Şimdi benzetmeyi bilgiye uyarlayalım. Yani bilgi de aynı şekilde kendinde o bilgiyi evirirken, kendinde o bilgiyi çeşitli şekillere sokmaya çalışırken sana o bilgiyi nasıl o şekle sokman gerektiğini anlatan insan kadar ve o insanın anlattığı şekilde yapmaya çalışırsın, o bilgiye şekil vermeye çalışırsın. Yani gelişim çıkmaz dediğimiz nokta aslında temelde şu. Kili koydun, kili koyduktan sonra çıkmaza düştün, çıkmaza düştükten sonra kopya bilgi aramaya başladığın zaman işte orada çıkmaza düşüyorsun kardeşim. Senin çıkmaza düşme sebebin aslında temelde şu. Bir, çıkmaza düşüp o çıkmaza düştükten sonra çaresizliği yaşaman gerekiyor. Şekil verememen gerekiyor. Ona emek vermen gerekiyor. Zorlanman gerekiyor. Zorlanarak, emek vererek, onu yamuk şekilde çıkartarak ne yapıyorsun? Ben elimi ne şekilde tutmam gerekiyor? Öteki elimi ne şekilde tutmam gerekiyor? Tablayı hangi hızla çevirmem gerekiyor? İşte aynı şekilde insan bilgiyi işliyor. Zihinde de öyle. Zihinde de aynı şekilde işliyorsun işte. İlk önce hatalar yapıyorsun. O bilgi çeşitli yerlere çarpıyor zihninde. Farklı bir başka bilgiler onu farklılaştırmaya çalışıyor. Bulaşık bilgiler geliyor. O bilgilerin bulaşık olduğunu öyle anlıyorsun. Ondan sonra o bulaşık bilgilerden işte böyle kurtuluyorsun. Yani bilgi aslında temelde sadece o bilgiyi alıp ezberlemen için değil. O bilginin sende oluşturduğu tesiri de gözlemlemen için aslında. Ve kopya bilgi çektiğin zaman o gözlem ortadan kalkıyor. Yani sen bilgiyi nasıl işleyeceğini gözlemleyemediğin için daha sonra farklı ham bilgiler, farklı bilgiler geldiği zaman da nasıl işleyeceğini bilemiyorsun. İşte orada çıkmaza düşüyorsun. Orada gelişim çıkmazına düşüyorsun. Orada gelişmiyorsun. Orada aslında karbon kağıdından çıkmış X kişisinin kuklası haline gelmiş oluyorsun aslında. Ve onun papağanı gibi konuşmaya başlıyorsun. Gerçekten öyle. Şimdi adamın anlattıkları ya kadının anlattıkları her neyse işte falanca şunu dedi, filanca bunu dedi. Şimdi onun dedikleri üzerine de bir yorum getiriyorsun. Sonra diyorsun ki o yorum benim olduğuna göre ben bir şeyler öğrenmişim. Hayır be kardeşim. Şekli veren o, eseri oluşturan o, bilgiyi işleyen o. Sen ondan kopya çektin, uyan. Bunu yaptığın zaman kişisel gelişim anlamında büyük sıkıntılar yaşarsın. Kişisel gelişim tanımını birazcık hatırlayalım. Neydi? Kişinin rutinin dışına çıkarak kendini geliştirmek için gösterdiği çaba sonucu oluşan değişimdir. Kişilik gelişimi. Bu değişimin insanlarda rutinin dışına çıkmadığı sürece oluşması pek mümkün değil. Şimdi sen o bilgiyi işlerken hiç rutinin dışına çıkmıyorsun ki. Yani niye rutinin dışına çıkmıyorsun? Çünkü kendin şekil verip onu farklılaştırmaya çalışmıyorsun. Sürekli olarak rutini yapıyorsun. Rutinde dışarıdan kopya çek. Dışarıdan kopya çeksen bile benim zihnimdeki bilgiler değişiyor. Dolayısıyla rutin de değişmiş oluyor diyeceksiniz. Hayır. Sen bir rutin içindesin aslında. Bak, her türlü bilginin temeldeki amacı sana ham bilgiyi nasıl işleyeceğin noktasını ipuçları vermek. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Senin o ipuçları alabileceğin bir tane yer var, ikincisi yok. Kendinsin. O ipuçları burada. Başka yok. İşte biraz evvel verdiğim örnekteki gibi orada döndürmen gerekiyor. Çaresizliğe düşmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O şekilde nasıl vereceğini, o bilgiye nasıl şekil verebileceğini anlaman gerekiyor. Ve bunu sana anlatacak hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Bunu sana kimse anlatamaz. Bunu kendin öğrenmen gerekiyor. Yaparak öğrenmen gerekiyor. Yanlış yaparak öğrenmen gerekiyor. Kendi yanlışlarını görmen gerekiyor.
ve bilgiyi nasıl işleyemediğini bir görmen gerekiyor. İşleyemeyip hangi yanlışları yaptığını görmen gerekiyor. İşleyebilmek için o yanlışlardan hangi doğrulara vardığını bilmen gerekiyor ki o doğrular senin bazen sabitlerini oluşturur. Ama o sabitler de her zaman kendine baktığın için değişir. İşte o zaman gelişmeye başlarsın. O zaman dönüşmeye başlarsın. Unutmayın. Hiçbir gelişim zorlanmadan olmaz. Ya bunun en güzel örnek nedir? En güzel örnek kas geliştirmek gibi. Aslında beynin de bir kas değil mi kardeşim? Beynin de bir kassa o kası biraz zorla. Şimdi sen yani vücutta mesela kolların pozların oluşsun diye veyahut da göğüslerin böyle daha şekilli bir hale gelsin diye veyahut da bakla adelerin olsun veya ne bileyim işte. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğrusu kaslanman için ne yapman gerekiyor? Kasları zorlaman gerekiyor değil mi? İşte zorlamadan gelişen kas var mı kardeşim? Yok. Beynin de kas. İşte onu da zorlaman gerekiyor. Sen kolaycı davranıp oradan buradan kopyaları aldığın zaman bu kası zorlamıyorsun. O kası zorlamayınca ne olacak? Gelişmiyor. Gelişmeyince ne oluyor? Gelişim çıkmazına giriyorsun işte. Bir insanın organik bir şekilde yapması, hiçbir yerden kopya çekmeden yapması oldukça ama oldukça önemli. Ama en fazla da kendi için önemli. Bunu kendiniz için yapın. Kendiniz için yapın ki siz değişin. Siz değişin ki dünya değişsin. Ve bu değişim ancak bu şekilde olur. Başka türlü ne yazık ki olmaz. Kişiliği gelişmeyen, dönüşmeye çalışmayan insanlar, kopyacı yaklaşım sergileyen insanlarla işiniz çok zor sevgili dostlar. Çaresizliğe düşmekten korkmayın. O çaresizliğin oluşturduğu dinamikler aslında baktığınız zaman duygularınız olduğu için o çaresizliğin içerisinde dikkat edin ilk hissettiğiniz ne olacak? Çaresizlik de bir duygu sonuçta. Tamam mı? Üzüntüyü hissedeceksin, sıkıntıyı hissedeceksin. Bazen kızacaksın, öfkeni hissedeceksin. Yani duygusal zekanı da devreye sokarak aslında bilgiyi işlemeye başlarsın. Yani hem IQ'nla, bilişsel zekanla hem EQ'nla, duygusal zekanla bilgiyi işlemeye başlarsın. Ve duyguların o bilginin içine girdiği zaman tıpkı o kili işlerken duygularını işin içine soktuğun zaman nasıl daha güzel bir sanat eseri çıkartıyorsan işte o ham bilgiden çok güzel sanat eseri gibi fikirler açığa çıkartırsın. En fazla senin işine yarar söyleyeyim. Sağlıcakla.